Herkese merhaba. Bugün nefis bir kahvaltılıkla karşınızdayım. Yapımı aşırı kolay, lezzeti de bir o kadar güzel. Haydi tarife başlayalım. Öncelikle 2 adet yumurtayı kırıyoruz ve üzerine 1 su bardağı yoğurdu ilave ediyoruz. 1 çay bardağının çeyrek kısmı boş olacak şekilde de sıvı yağını ekliyoruz. Malzemeler bütünleşene kadar güzelce karıştırıyoruz. Hem çok besleyici hem de çok pratik bir tarif. Kahvaltı sofralarına çok yakışan bir tarif. İçeriğini de istediğiniz malzemelerle zenginleştirebilirsiniz. Biz kaşar peyniri ve beyaz süzme peynir kullandık. Dilerseniz ezine peyniri kullanabilirsiniz. Daha farklı peynirler de kullanabilirsiniz. Bir kase dolusu peynir kullandık gördüğünüz gibi. Biraz kaşar peynir ve biraz da beyaz süzme peynir kullandık. Evinizde eğer varsa beyaz peynir yerine daha farklı peynirler kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daha güzel olur tarifiniz. Biz de söylediğim gibi bunlar vardı. Bunları kullandık. Toplamda 1,5 su bardağı un kullanacağız arkadaşlar. Krep hamurundan daha yoğun bir hamur elde edeceğiz. Zaten göreceksiniz onu da. Üzerine de kabartma tozunu ekliyoruz bir paket. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı da tuzunu ekledikten sonra topak kalmayana kadar karıştırıyoruz. Dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Biz çok az da pul biber ekledik. İsterseniz içerisine maydanoz da koyabilirsiniz. Dereotu koyabilirsiniz. Dediğim gibi içeriğini zenginleştirmek tamamen size kalmış. Yaparken kıvamı çok koyu olursa arkadaşlar isterseniz yoğurt ve biraz da sıvı yağ ilavesi yapabilirsiniz. Çok cıvık olursa da un eklersiniz. Birazdan tavaya koyduğumuzda kıvamını göreceksiniz. O şekilde bir kıvamı olması gerekiyor. Bu arada kullandığımız malzemeler de oda ısısındaydı. Tavaya yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyoruz ve güzelce her tarafına gelecek şekilde fırçayla sürüyoruz. Tavanın her yerine yağ gelmesi önemli arkadaşlar. Yağı sürdükten hemen sonra karışımımızı dökmüyoruz. Isınmasını bekliyoruz tavanın. Daha sonra da dökmeye başlıyoruz. Bu arada kaşık dökmesi bunu yaptığımız şeyin adı da. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Yuvarlakları güzel olmak zorunda değil. İçindeki peyniriyle ekleyeceğiniz farklı malzemelerle lezzeti gerçekten çok başka olur. Sıcak sıcak tükettiğinizde de kaşar peynirin erimesi o kadar güzel oluyor ki. Gördüğünüz gibi tavaya ekledik. Daha sonra altı kızarınca çeviriyoruz. Bu kadar. Krep ya da pankek yapıyor gibiyiz arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Sadece içerisindeki malzemeler farklı. Kahvaltı sofralarında farklılık isteyenlere gerçekten farklı bir tarif. Krep ya da pankeke de alternatif gördüğünüz gibi. Nar gibi kızardı. Çok güzel oldu. İki tarafını da güzelce pişirdikten sonra tavadan alıyoruz ve yenilerini ekliyoruz. İstediğiniz şekilde ve istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Kaşık dökmesi bu şekilde oluyor arkadaşlar. İlk defa yapacaklar için bütün ayrıntısıyla tarifi anlattım. Görüyorsunuz yapması çok kolay. Bu arada böyle büyüklük yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi başka malzemeler koyabilirsiniz. Sizin eşitine kalmış istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Bu arada ben çocuk olarak sevdim. Bu tarifi yedim yani o kadar güzeldi ki tadı. 4 yaşındaki yeğenimden de onaylı. Gördüğünüz gibi çocuklarınızın da çok seveceği bir tarif olur. Daha önce hiç yemek yapmamış insanların bile kolaylıkla yapabileceği bir tarifti. Biz daha hızlı olsun diye 2 tavayla yaptık. Bu şekilde de daha hızlı pişirirsiniz. Malzemelerinizi de kişi sayısına göre artırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bizim kaşık dökmemiz bu şekilde oldu. Çok güzeldi. Tarife dair anlatacaklarım bu şekildeydi. Deneyenlerin de tadını çok beğeneceğine eminim. Videomu beğenmeniz, arkadaşlarınızla paylaşmanız benim için çok önemli. Sizler için farklı tarifler deniyorum, yapmaya gayret ediyorum. Karşılığında da videomu beğenmeniz, yorum yapmanız gerçekten benim için çok önemli. Bu tarifi izlediğiniz için çok mutluyum. Bu arada iyi günler. Çok